Merhaba, Gülay Güner'le Finans Programı'nın bugün çok özel ve benim çok sevdiğim bir konuk var. Sevgili Çağatay Baydar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. İyiyim. Çağatay Bey'le faktörink sektörünü, dününü, bugününü ve tabii ki yarınını konuşacağız. Özellikle de ihracat faktöringinden çok bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü benim de gördüğüm ve bildiğim kadarıyla ihracat faktöringini hala reel sektörde, özellikle de KOBİ'lerde tanımayan, bilmeyen, kullanmayan çok sayıda firma var. Buradan biraz onların da bu sektöre yönelmesini, bankacılık gibi buradan da döviz kredisi tarafında, garanti tarafında siz anlatacaksınız, faydalanmalarını sağlayalım. Şöyle başlamak istiyorum Çağatay Bey. Önce Çağatay Baydar'ı herkes tanıyordur ama ben kısacık bir sizi tanıtmak isterim. Çağatay Bey İstanbul doğumlusunuz. Ankara doğumlu. Ankara doğumlusunuz. Ama İstanbullu gibi. Ama İstanbullu gibi. İstanbullu evet. gibi. Bildiğim kadarıyla Saint Michel Fransız Lisesi Saint Michel, arkasından Boğaziçi işletme ve arkasından da Arthur Andersen girişlisiniz. İyi bir girişle başlamışsınız sektöre ve bildiğim Koç Finansal Kiralama, Koç Faktöring değil mi ardından? Orada 6 sene genel müdürlüğüm var. Ne güzel. Öyle atlayalım o tarafa. Tamam peki. Aslında ben Türkiye'nin ilk faktöring şirketi olan Fakto Finans'ta evet. Arthur Andersen'daki dönemin bittikten sonra Türkiye'nin ilk faktöring şirketi Fakto Finans idi o zaman. Orada mali 1990'lı yılların başı. Ağustos 1990'da başladım ve o zaman Türkiye'de ilk şirket olduğu için ilk hesap planını da biz yaptık. Arthur Andersen kökenli olduğumuz çok önemli için. Bir tecrübe. Dolayısıyla oradan başladı faktöring sektörün. Yani 90 senesiyle bugün 2021, demek ki 31 senedir faktöring sektörünün içindeyim. Bir ara girdim çıktım gerçi ama hep bir ilgim oldu. Oradan İktisat grubunda 5 sene çalıştıktan sonra EGS grubunda 4 sene çalıştım. 2000 senesinde de Koç grubuna geçtim. 2003 senesi. Ben sizi Koç'tan beri tanıyorum. Evet, 2000-2003 senesi arasında Koç Faktöring'in ilk genel müdürü ve hatta kurucu genel müdürü. Genel müdür mü doğdunuz Çağatay Bey? Yok. İlk genel müdürlüğüm 1996 EGS Faktöring'de oldu. Sonra da öyle devam etti. Faktöring'de kaldım açıkçası. 3 sene Koç Faktöring'de genel müdürlük yaptım. Sonra 3 sene Koç Leasing'de genel müdürlük yaptım. 2006 Aralık ayında da TEP Faktöring'e genel müdür olarak atandım. Bugün 2022 hatta 2021 sonuna kadar TEP Faktöring'in genel müdürlüğünü yaptım. 1 Ocak 2022 itibariyle de TEP Faktöring'in yönetim kurulu başkanlığına atandım ve şu anda hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yönetim çok kurulu yakışıyor. başkanı olarak teşekkür ederim. Çok mersi. Yani 15 sene kurduğumuz, büyüttüğümüz ekip arkadaşlarımla beraber büyüttüğümüz ve dünyada bir numara yaptığımız bu gerçek bir bilgi. Gerçek bir bilgi. Reel bir bilgi. Rakamlarla konuşacağız zaten. Evet. TEP Faktöring dünyada ilk ve tek 7 kez dünyanın en iyi ihracat faktöring şirketi seçildi. Yani ülkemizi çok iyi temsil ediyor. Evet, söyleyelim. bunu başardık. Dolayısıyla bu 15 senelik tecrübenin arkasından da şimdi yönetim kurulu başkanı olarak biraz daha üst seviyeden şirkete katkılarımı devam ettireceğim. Çağatay Bey'in şöyle bir farklı yönü de var. Onu da söyleyelim aslında. Türkiye'yi sadece faktörink sektöründe değil, gençliğinde de bildiğim kadarıyla spor alanında da temsil ettiğini biliyorum. Su topuydu değil mi? Su topu, evet. Su milli takımında oldunuz. Ne kadar güzel. Yıldız Genç ve A milli takımda milli takımlarda oynadım. Aslında su topunu bırakmadım. Hala. Tabii üniversite bittikten sonra iş hayatına geçince bırakmıştık mecburen. En azından milli takımlar seviyesinde artık oynamıyorduk. Fakat 2004 senesinden sonra çok güzel bir oluşum oldu. Master takımları kuruldu. Master takımlarında oynamaya başladık ve kendimize bir master takımı yaptık. 50-40 plus dediğimiz 40 yaş üstü takımlarda dünya üçüncüsü olduk. Amerika'da, San Francisco'da. Çok iyi bir performans. Stanford Üniversitesi'nde dünya üçüncülüğü, dördüncülüğü maçını yaptık. Dünya üçüncüsü olduk. Madalyalarımızı aldık. Bu tabii
Stop'u master camiasına da çok ciddi bir ivme getirdi. Şimdi herkeste bir master takımı var. Bir sürü master Başka takımı var. branşlarda da var. Başka tabii. branşlarda da var. Stop'unda da var. Baktık Stop'unda fena oynamıyoruz. Bu sefer lige geçelim dedik. Şimdi Moda Spor bizi sahiplendi. Böyle masterlar, işte 45 ortalama yaş diyelim. Master takımı olarak Moda Spor'un Süper Lig'in altındaki ligde Moda Spor'da Stop'u oynuyoruz. Yani aslında aktif bir haftada 2-3 antrenman yapıyoruz. Yani evet, veteran master ama böyle de bir resmi Stop'u tecrübemiz ve hayatımız var. Bunun da çok sağlıklı ve bizi çok motive ettiğini ve bizi mutlu ettiğine inanıyorum ve devam ediyorum. Sizi bu kadar genç, dinamik, tırnak içinde yaşlı değil, genç özellikle söylüyorum ve yakışıklı. Çok teşekkür ederim. Buradan çok da size bir iltifat gibi değil ama gerçek düşünce olun, olarak söylemek istiyorum. Çağatay Bey bizi o kadar çok konuda yurt dışında temsil ediyor ki tabii yine finans sektörüne dönecek olursak bir FCI başlığımız var. Oradan da biraz bahsedelim istiyorum. Şimdi FCI... Yani dünyaca tanınan bir finansçımız da diyebiliriz. FCI bu önemli aslında çünkü ülke için çok önemli. Tabii. FCI, Factors Chain International bir zincir. Dünyanın en büyük factoring zinciri ve buna 90 ülkeden 400 finans kuruluşu üye. Bunların içinde Türkiye'den 20 şirket var. Garanti Factoring, Yapı Kredi Factoring, bütün bankalarımızın, büyük bankalarımızın var. Değil mi factoring şirketleri? Daha da küçük ölçekli şirket, 20 tane Türkiye'den üye var. Çin'den çok üye var ama dünyada HSBC üyemiz, BNP Paribas üyemiz, Deutsche Factoring üyemiz. Avrupa'nın bütün büyük finans kuruluşları değil mi? Üyemiz tabii. Yani Avrupa'nın bütün büyük factoring yapan finans kuruluşları da Amerika'da bu zinciri. Amerika'da Wells Fargo var, CIT var, BB&T var. Çok ciddi bir network bu. Çin'de 40 tane üyemiz var. Bank of China üyemiz, DBS Bank üyemiz, Standard Chartered Bank üyemiz. Bunları bünyesinde toplayan ve senede 3,5 trilyon euro hacim yapan bir zincir Factors Chain International. Ben burada 2 dönem başkanlığını yaptım. 2011, 2013 ve 2016, 2019 seneleri arasında FCI ve bu network'ten sorumlu olan Executive Komite'ye başkanlık yaptım. Başkanlık dönemim bitti. Şu anda da başkan vekili olarak çalışmaya devam ediyorum. Bu TEP Factoring'deki yönetim kurulu başkanlığı ve FCI'deki başkan vekilliği görevim beraber devam edecek. Bu ülkemiz için çok önemli bir başarı. Çünkü bizim ülkemiz, burada ülkemize geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye ihracat faktöringinde Tayvan'dan sonra ikinci büyük ülke konumunda. TEP Factoring dünyada ihracat faktöringi yapan şirketler, bankalar arasında dünyada ikinci konumda. 2, 3 bu arada duruma göre değişiyor ama Türk faktörün şirketleri, ihracat faktörün şirketleri hem ülkenin hem bireysel olarak bu ürünü çok iyi satan ve dünya sıralamasında yer alan şirketler. En beğenilen şirketler kategorisinde de hep üst sıralarda çıkıyor Türk şirketleri değil mi? FCI'da en beğenilen, işte en iyi ihracat faktöringi ödülü var her sene FCI tarafından verilen. Burada TEP Factoring 7 kez birinci oldu. Garanti Factoring 5 kez birinci oldu. Yapı Kredi Factoring 2. kez birinci oldu. Yani aslında Türkiye'deki ihracat faktöringi yapan şirketlerin uluslararası bazda bir beğenilirliği var, bir kabulü var ve bu vasıtada da Türkiye'deki şirketlere ihracat faktöring ürününün kullandırılması var. Siz burada ihracat faktöringine geçeceksiniz ben biliyorum ama gene de Factors Chain International FCI dünya çapında bu ürünü de aynı zamanda regüle eden bir kurum. Dolayısıyla burada olmak ve bunun başkanlığını yapmak, bunun teknik komitelerinde de aslında Türk üyeler var. Doğru, evet. Yani sadece başkanlık ve icra komitesi olarak düşünmeyelim. Legal Hukuk Komitesi'nde bir Türk arkadaşımız var. Eğitim Komitesi'nin başkanlığını bir Türk arkadaşımız yapıyor. Uzun yıllardır yapıyor. Tabii bir arkadaşımız mevzuat mıydı? Bir arkadaşımız
İletişim Komitesi Başkanlığı yapıyor ve bir arkadaşımız da Avrupa ve Doğu Avrupa bölge sorumlusu FCI'da. Dolayısıyla bakacak olursak 4 Türk arkadaşımızla FCI'nin dağıtım kanallarını, eğitim kanallarını yönetiyor. Bu da bizim ülkemizdeki ürünün kalitesini, kalibresini ve dünyaya da sunumunu sağlıyor. Çok güzel, gurur verici bir hadise. Evet. Sizin nezdinizde buraya emek gösteren, burada görev alan ya da üretimi sağlayan herkesi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür Ülkemiz ederim. açısından çok önemli. İhracat faktörünü çok konuşmak istiyorum. Ülkemiz ekonomisinin de yüzünü çevirdiği yön olduğu için. Ama çok kısacık bize pandemi öncesi, pandemi ve bugün Türkiye'deki faktörink sektörünü biraz rakamlarla anlatabilir misiniz? Şimdi bir defa factoring ticaretin finansmanı. Evet. Yani bir fatura bazlı bir hizmet veriyoruz. Fatura varsa, yükleme varsa biz bu faturadan doğan kısa vadeli alacağı garanti hizmeti, tahsilat hizmeti ve veya finansman hizmeti veriyoruz. Yani öncelikle bir yüklemenin yapılmış olması lazım. Dolayısıyla Türkiye'de büyüme oranı ne kadar yüksek olursa faktörink sektörünün hacmi de o kadar yüksek oluyor. O kadar çok kişiye hitap edebiliyoruz. Dolayısıyla pandemide Türkiye gene pozitif büyüdü ama bir sene öncesine göre düşmüş olduğu için 2020-21 senesinde, 2020 senesinde pandemiden dolayı biraz hacimlerde düşük oldu ve o sene hatırladığım kadarıyla 150 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. 2021 senesi pandemiden sonra büyümenin arttığı ve çok yüksek bir büyüme gelecek diye düşünüyorum. Bir dönem oldu. Dolayısıyla Türkiye'deki faktörink hacminin %40 oranında, %30-40 oranında artmış olduğunu düşünüyorum. Bu da 180 milyar TL'lere getirmiştir Türkiye'nin. Daha açıklanmadı resmi rakamlar ama hacmin bu boyutta geldiğini 2021 senesinde, yani biz pandeminin etkisini 2020'de bıraktık. 2021'de ciddi bir büyüme yakaladık. Aktiflerdeki büyüme önemli bir bilgi bu. 19'a göre mi söylüyoruz? Yani pandemi öncesine 2020 göre... pandemi öncesine göre rakamları aştığımızı düşünüyorum ben. Harika. Yani bunu recover ettik. Pandemi öncesini aştık ve daha iyi bir duruma geldik. Özellikle 2021 senesi bizim için çok önemli bir sene oldu. Şimdi önümdeki karşılaştırmalara girebilir miyim? Lütfen, lütfen. Önümdeki karşılaştırmaya Rakamlarla baktığım konuşalım. zaman, evet, 10. ay itibariyle, Ekim sonu itibariyle bankacılık sektörünün kredileri %14 büyümüş. Türk lirası bazında Türk konuşuyoruz. lirası bazında bankacılık sektörünün kredileri %14 büyümüş. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğuna düşünürsek bana göre %14 bankacılıkta büyüme düşük kalmış. Leasing sektörü %10 büyümüş. Consumer finance, tüketici finansmanı 45 büyümüş. Bu şunu gösteriyor. 2021 senesinde tüketiciler finansman ihtiyaçlarını, araba alımı daha çok, tüketici finansman sektörüne %45 büyüme yapmış. Faktörink sektörüne baktığımız zaman %30 büyümüş. Yani bankacılığın 2 katı büyümüş, leasingin 3 katı büyümüş. Şimdi bizim tüketici finansmanından farkımız var çünkü onlar bireylere bakıyorlar. Bireyleri finanse ediyorlar. Biz şirketleri, hatta KOBİ'leri finanse ediyoruz. KOBİ'leri mutlaka anlatalım. Evet. Konuşacağız. Faktörink sektörün aktifleri %30 büyümüş 2021'de. Bu bizim pandeminin etkisinden kurtulduğumuzu ve ticareti finanse ettiğimizi gösteriyor. Buradan bir istatistiğe daha gitmek isterim. NPL, kötü kredi, batık kredi oranları tüm sektörlerde düşmüş. Faktörink sektöründe %35 düşmüş. Yani kötü kredilerde 2021'de olmamış. Hatta tahsilatlar olmuş. Bu da çok önemli bilgi. 2021'in karşılıksız çek oranına baktığımız zaman da %1'leri görüyoruz. Yani Türkiye'de 2021'de ben 5'leri 7'leri falan hatırlıyorum. o yakın eskide, geçmişte 2018'lerde 17'lerde değil mi? 2014, 2017 buralarda yüksek karşılıksız oranlar vardı. Ama 2021 senesinde karşılıksız çek oranı %1'ler, maksimum %1,5 oldu. Şimdi bu da piyasada nakit akışının olduğunu, nakit zincirinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor ki bütün sektörün
kötü kredileri düşmüş. Sadece bizde değil, bankacılıkta %11 düşmüş, leasingde %9 düşmüş, tüketici finansmanında %49 düşmüş. Bu çok sağlıklı bir veri, ülke verisi açısından. Karlılığa baktığımız zaman tüm sektörler karlılıklarını arttırabilmişler. Bu faiz marjlarının artmasından kaynaklandı. Maliyetlerin dijitalizasyondan dolayı düşmesini sağladı. Şimdi burada da Türk şirketleri ve Türk bankaları çok ciddi yatırımlar yaptılar dijitalizasyona. Uzaktan müşteri edinme gibi veya bu sosyal medya demeyeceğim ama web sayfalarında dijitale döndü. Hizmet de müşterinin biraz ayağına geldi değil mi? Tabii, bu telefonlar. Pandemi bizi ister istemez o dijital şirketler seviyesine ister istemez çekti. Çünkü müşteri evdeydi. Biz de evdeydik. Dolayısıyla evden bir yerde buluşmamız gerekiyordu. Evet, evden eve sanal olarak, dijital olarak buluştuk ve insan, çünkü nakit akışı ihtiyacı devam etti. Tabii. Verilmiş vadeli çekler vardı. Zaten sanayi üretimi yüksekti. Devam etti. Tabii satışlar, ülkede de büyüme oldu. Dolayısıyla müşteriler ve finans sektörü dışarıda değil, bu sefer evlerden dijital olarak iletişime geçti ve maliyetleri düşürdü. Bunun da etkisinin karlılıkta olduğunu görüyoruz ve tabii ki öz kaynak karlılığı da bütün sektörlerde arttı. Şimdi 2021'e bakarsak eğer, genelde ben tüm finans sektörünün 2021'i çok pozitif geçirdiğini düşünüyorum. Problemsiz krediler, verimli işlemler, büyüyen aktifler. Yani bu 2021'in benim için, kendi sektörüm açısından bir defa bu benim için özet. Peki bu ticaretin finansmanı da en önemli ürünlerden birisi olarak Türkiye'de de dünyada da faktörink olarak bakıyoruz. KOBİ'lere ulaşım ya da KOBİ'lerin sizin sektörünüze, faktörink sektörüne ulaşımı ile ilgili sıkıntılar var mı? Özellikle ihracat tarafında biraz daha sorun var, bilinirlik anlamında diye düşünüyorum ama siz biraz burayı açar mısınız? Hem yurt içi kullanım hem de ihracat için. Şimdi öncelikle faktörink ürünü büyük kurumsal firmalar için dizayn edilmiş, şekillendirilmiş bir ürün değil. Faktörink ürününün kökünde ve özünde KOBİ'lere hizmet vermek var. Çünkü bizim KOBİ'lerimiz ve dünyadaki KOBİ'ler de büyük firmalara, büyük retailer'la, mesela büyük perakende şirketlerine veya büyük marketlere, büyük üreticilere yan sanayi yapan, tedarik sağlayan firmalar. Bu firmaların büyük firmalardan teminatsız alacakları var. Faturayı kesiyorlar, yolluyorlar. Karşıdaki firma, büyük isim vermek istemiyorum ama karşıdaki firma büyük firma olduğu için diyor ki 3 ay sonra paranı hesabına yollayacağım. Şimdi bu 3 ay hem üretim dönemi hem de 3 ay fatura vadesini beklemek işletme sermayesi ihtiyacı yaratıyor KOBİ'ler için. Dolayısıyla KOBİ'ler, ki o da zayıf. O da zayıf. Türkiye'de bütün KOBİ'ler zaten sermaye yetersizliği içinde çalışıyor ve bu faturayı finanse etme ihtiyacı doğuyor KOBİ'ler için. Ve dünyada da küçük şirketler büyük şirketten olan alacakları için garanti, tahsilat ve finansman hizmetini kullanmak üzere bankacılığın bir yan ürünü olarak faktörink sektörü vücut buluyor. Dolayısıyla bizim temel olarak hedefimizde KOBİ'ler var. KOBİ'lere bu hizmeti götürmek var. Çünkü KOBİ'nin bilançosu, KOBİ'nin kredibilitesi bizim için çok önem ifade etmiyor. Bizim için temel olan faturanın kesildiği borçlunun kredibilitesi. Biz eğer gidip de büyük bir otomotivcinin alacağını limitsiz alabiliyoruz. Yani dolayısıyla KOBİ'lerin bize gelip açık hesap dediğimiz kısa vadeli faturalı alacaklarını bizlerden finanse ederek işletme sermayesi ihtiyacını karşılamalarını sağlıyoruz. Bizim ürünümüzün temelinde bu. Büyük kurumsal yok mu? Türkiye'nin 1 numaralı şirketi faktörink yapıyor. 2 numara iddialı konuşuyorum bakın. 2 numaralı şirketi, 3 numaralı şirketi Türkiye'nin ilk 1000'deki. Çok önemli bir bilgi. İlk 1000'deki 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, ilk 10'da belki de 3-4 firma vardır. Türkiye'nin ilk 10 firması da faktörink ürününü kullanıyor. Çünkü açık hesap
ihracat yapan bir firmanın faktörün ürününe de ihtiyacı var. Yani kurumsallara da hitap ediyoruz anlamında söylüyorum. Ben de bu şu anlamda önemli demek istedim. Çünkü hani bu o konuya çok girmek istemiyorum artık. Benim de çok sevmediğim bir mevzu ama algı meselesi hani. Algı maalesef. Yani evet. algı meselesinden bunu bir sorun olmaktan bence kurtarmalıyız konuyu. Çünkü sizin bu söylediğiniz şey yani algıda sorun olsaydı Türkiye'nin en büyük firmaları bu ürünü kullanmazlardı. Bravo, bravo. Kullanıyorlarsa demek ki bu işin faydasını görüyorlar. Evet. O zaman KOBİ'lerin de bu tarafa hem ihracat hem Türk lirası yurt içi kullanım için yönelmeleri gerekiyor. Daha fazla kullanmaları gerekiyor. Bilanço kalitelerini artırmaları için. Kesinlikle ve risklerini kontrol altına almaları için. Çünkü çok önemli bir mevzu var. Ben bütün finansal okuryazarlık mevzuunda bunu hep söylüyorum. Firmalar kar zarar konusuyla ilgili uzun süreli sıkıntıları olsa bile şirketleri batmaz. Batmaya götüren konu nakit akışını yönetememedir. Doğrudur. Nakit akışının finansmanında da bu tür bir ürün, bu tanımdaki faktörink ürünü hem ihracat için hem yurt içi işlemler için en güçlü destek bir finansal ürün değil mi? Benim tabii çok önemli. Benim mesela örnek vereceğim. Bir tane ihracatçı tekstil firmam var. 100 milyon euro ihracat yapıyor. Hiç banka kredisi kullanmıyor. Bütün nakit ihtiyacını, işletme sermayesini 100 milyonluk toplam ihracatını faktöringden geçirerek kullanıyor. Şimdi 100 milyon eurodan 100 bahsediyorsunuz milyon euro bir de. 4'e bölelim çünkü 3'er ay vadeli dönsün. 25 milyon euro herhangi bir zamanda firmanın alacağı var yurt dışında. Şimdi bu firma birincisi yurt dışındaki bu 25 milyon eurosunu teminat altına, garanti altına alıyor. İki, bu faturaların vadesinde yapılmasını sağlıyor. Çünkü biz takip ediyoruz muhabirlerimiz vasıtasıyla. Aynı zamanda 25 milyon euroyu bizim üstümüzden finanse ediyor. Bir de buradaki faiz oranı da çok önemli. Maliyet çok iyi. Çünkü Maliyet biz çok Avrupa bu riski aldığımız için, Avrupa Amerika riski aldığımız için buradaki risk primi çok düşük oluyor. Dolayısıyla çok ucuz maliyetlerle çok ehven ve garantili para kullanıyorlar. Bir de siz bütün operasyonunu da yüklenmiş Operasyonu da oluyorsunuz. biz Aslında hiçbir yapıyoruz. iletişime falan da girmiyor. Ben yurt dışından kredi kullanayım derdinde olmuyor. Hiç böyle bir dert olmuyor. Karşısında TEB Factoring'i görüyor ve TEB Factoring de bu firmayı finanse ediyor. Şimdi biz böyle yaparak geçen sene baktığımız zaman rakamlara bakalım 700 milyon euro ihracat faktöringi yapmış TEB Factoring. Senelik 700 milyon euro yapmış. Dünyada %6 pazar payıyla da ikinci sıraya oturmuş. Çok önemli bir Şimdi Türkiye'de bir faktöring şirketi bırakın en iyi ihracat faktöringi 7 defa seçilmemizi, biz dünyada %6 pazar payıyla ikinci sıradayız. Şimdi bu Türkiye için ve bizim için bir gurur kaynağı. İkincisi, sektör dünyadaki ihracat faktöringi %15 oranında büyürken %15 oranında büyümüş ve 11,5 milyar euroya gelmiş. Biz %53 oranında büyümüşüz. Türkiye'deki bir faktör şirketi %53 oranında büyümüş ve 700 milyona gelmiş. Bir istatistik daha vermek isterim seyircilerimiz için. Türkiye'de ihracat faktöringi geçen sene %36 büyümüş ve 2.2 milyar euroya gelmiş. Şimdi bunlar tabii 2.2 milyar euroyu biz finanse ediyoruz Türkiye'de ama Türkiye'nin ihracatı 150 milyar euro desek demek ki bizim aldığımız pay %3'ler civarında kalıyor. Payımız hala çok düşük. Yani çok iyi yapıyoruz biz bu işi fakat payımız hala düşük. Yani bilinmediği için bilinmediği için şimdi oraya gelecektim. KOBİ'lere biz bizim toplamda sektörde 100 bin müşterimiz var. Bu 100 bin müşterinin %99'u KOBİ aslında. Ama Türk lirası işlemlerde. Türk lirası ihracat işlemlerinde belki de 500 müşterimiz vardır. Şimdi Türkiye'de KOBİ'ler ihracat faktöringi işini bilmiyor. Biz tanıtamadık veya biraz şey yaklaşıyor. Ne derler onun adı? İsteksiz yaklaşıyor. Fakat ellerindeki vadeli çekleri faktör şirketinde iskonto ediyor. Şimdi ikisi arasında bir tanınırlık farkı var. Tabii birisi çok tanınıyor. Birisi çok tanınıyor, çok iyi biliniyor. Buna göre de algısı kötü aslında. Türk lirası faktöringin işte çek iskontosu falan diyorlar. Halbuki biz kırdırma falan gibi böyle yanlış biz kelimeler. Halbuki ticareti, faturalı ticareti finanse ediyoruz.
Faturalık Tamamen ticaret kayıt değil, aslında. Ülke altına ekonomisi alıyor. için bile ne Tabii, kadar önemli. tabii. Bu kayıt konusunda söyler misiniz Finansal Kurumlar Birliği'ndeki Finansal kayıt Kurumlar mekanizmasını? Birliği'nde bir fatura kayıt merkezi kuruldu. Ve her fatura finanse edilmeden önce bu fatura kayıt merkezine yollanıyor. Oradan daha önce finanse edilmediği Türk lirası için Türk lirası için konuşuyoruz. konuşuyorum. Teyidi gelirse fatura finanse ediliyor. Dolayısıyla burada Çift işlem olmuyor asla. Fatura, çift işlemi ve sahtekarlığı engelliyoruz ve tamamen faturaya yönelik bir ürün haline getirdik biz. Bu kamu Factoring'i. otoritesinin de çok beğendiği bir Tabii. mekanizma değil mi? Zaten FKB çok tebrik aldı tabii. bu konuda. FKB çok tebrik aldı. BDDK bize çok destek oldu ve BDDK'nın talebiyle biz bunu geliştirdik ve çok da faydasını gördük. Çünkü bu merkezden kredi, yani bu fatura kayıt merkezinden sonra problemli kredi oranı da düştü. Sahtekarlık düştü çünkü. Yani dijital dünyanın ne kadar büyük faydası var değil mi? Müthiş. Çok kayıda hemen ulaşabiliyorsunuz. Ve çok çabuk yapılıyor bu işlemler. Hemen. Yani müşteri beklemiyor. Hani Aynen. benim faturama teyit ne zaman gelecek falan gibi bir beklemesi de olmuyor değil mi? Olmuyor. Şimdi Türk lirası bu kadar iyi bilinirken ihracat faktöringi çok iyi bilinmiyor ve KOBİ'lere biz bu ürünü istediğimiz kadar götüremedik. Kurumsal şirketler yapıyor söylediğim gibi. Ama hedef KOBİ'lere, şimdi şöyle, bu ürünün KOBİ'lere tanıtımında birinci fayda ülke ekonomisine. Evet. Çünkü bizim KOBİ'lerimiz bilmedikleri ve tanımadıkları ithalatçılara mal yüklemek istemiyorlar. Mal yüklemek istemiyorlar, akreditif istiyorlar, teminat almak istiyorlar. Karşı taraf teminat akreditif açmazsa malını yüklemiyor. Tabii. Ülke ekonomisi ihracatı büyümüyor. Biz halbuki Mal mukabilinde ve garantisiz kalıyor. mal mukabilinde Eğer garantisiz akreditif de alamazsa kalıyor. mal mukabilinde yapmak istiyor. Ve riske giriyor. Riske giriyor. Yapsa bile karşılığında vadesinde parayı alamama ihtimali oluyor ve bir 100 Çok bin kötü euro örnekler de fatura var ve burada böyle zaten. örnekler de var. Çünkü günün sonunda Avrupa'da diye firmalar batıyor, orada da batıyor. Batıyor ya da ödemiyor. Ya da ödemiyor. Ya da ödemiyor. Bir istatistik vereyim. 2008-2009 krizinden sonra dünyada factoring kullanımı %20, %30 arttı. Çünkü 2008-2009 krizi bize Dünya şunu gösterdi. küresel finans krizi dediğimiz. Evet. Bize şunu gösterdi. Büyük şirket, büyük firma, büyük banka olmak batmayı engellemiyor. Ülke bile batabiliyor. Yunanistan, O da İzlanda, oldu. İzlanda. Kaufhof, Lehman Brothers pardon. Bunların hepsi devlet gibi dediğimiz kuruluşların hepsi battı. Şimdi dolayısıyla ülkelerin ve bana göre kıtaların bile Asya kıtası Amerika'ya ihracat yapıyorsa Amerika kıtasının ve Amerika'daki firmaların risklerini yönetmek durumunda. Dolayısıyla ihracat faktöringinde de risk yönetimini getirdiği için hacimler çok arttı. Türkiye'de de çok arttı. Türkiye'deki en büyük fırlama 2008-2009 krizinde oldu. Çünkü açık hesap otomotive mal satan büyük Türk firmaları veya enerji firmaları karşıdaki firmanın garantisini bizden aldı. Anlıyorum ki siz ülke ekonomisi için, ardından tabii ki şirketin kendisi için ihracat faktöringini garanti konusunda çok Tabii, önemsiyorsunuz. çok önemsiyorum. Finansmandan daha önceliklendirerek anlatıyorsunuz çünkü. Çünkü evet, ısrarla böyle anlatıyorum. Çünkü bakın Türkiye'de ve dünyada kar marjları %10'un altında. Bir firma 100 bin, 200 bin euroluk bir faturasını tahsil edemezse bu kar marjıyla bu faturaları yani çok ciddi öz sermaye kaybına sebep olur. O yüzden faktöring ülkelere ve şirketlere bir, ticareti büyütme imkanı sunuyor. İki, öz kaynak erozyonunu engelliyor. Yani biz alacak riskini üstlenerek Türkiye'ye gelmesi gereken dövizi getiriyoruz. Çünkü bir karşıdaki firma batar ise vadeden 90. gün sonra biz parasını firmanın %100 olarak ödüyoruz. Yani biz ülkenin öz kaynağının kaybını engelliyoruz. O yüzden de hem hükümetimize hem kanun koyuculara hem de reel sektöre diyoruz ki faktöring ürününü kullanın. Açık hesap mal mukabili ihracat yapmayın. Garanti hizmetini alın. Ve bu bir de pahalı bir ürün de değil. Tabii, bu binde komisyon tanımında değil mi? Tabii binde yarım, bizim en fazlası %1 olur komisyonun. Ama %10 yani ana parayı kaybetme riskini nasıl kasko yapıyorsunuz? Arabanızın sigortası var mı? Tabii. Var.
Arabanızın sigortasının rakamı belli, arabanızın zaten 100 bin, 200 bin TL. Ama fatura bedelleri 100 bin euro olduğu zaman 1,5 milyon, 2 Kayıp milyondan çok yüksek. konuşuyoruz. Yani Kayıp firmayı çok yüksek. batırıyor. Esas bunu sigortalamak lazım. Yani biz ihracatı ve satışı önce bir defa garanti altına alalım. Zaten karşı taraftan, yani muhabir faktörün şirketinden ya da muhabir banka diyelim, gelmezse garanti, o ihracatı yapmayın anlamında bir şey bu. Oradan Yani aslında çok önemli bir mesaj aynen veriyor. öyle Yani söylüyor. sizin verdiğiniz, sektörün verdiği KOBİ'lere diyelim başta, çünkü büyüklerin bildiği varsayımıyla konuşuyoruz. Bu cümleyi söylemek istiyorum. Faktörink sektörü, ihracat faktörüngüne garanti alıp da müşteriye bunu iletirken bununla çalış ya da çalışma diyor mesajını veriyor. Veriyor. Çalışma dendikten sonra mal mukabili satış yapılır mı, değil mi? yapanlar oldu. Hiçbir parasını alamadı. Yapanlar oldu. Çok, Bizi dinlemeyen çok, oldu. yani çok yanlış. Dinlemeyenler Yani oldu. çünkü burada Evet. bir finans şirketi var Bizim ve ekspertizimiz var. uluslararası bir normda çalışıyor ve uluslararası bir network'ün içinde, yani korkunç bir bilgi ağı var bu sistemin içinde ve korkunç bir istihbarat var, değil mi? Evet. İstihbarat dedim, aklıma geldi. Siz aynı zamanda istihbarat hizmeti de veriyorsunuz müşterilerimize, Veriyoruz. değil mi? Evet, istihbarat hizmeti de veriyoruz. Yurt dışı Müşterilerimiz için. Yurt dışı için. Yükleme yapmak istedikleri borçlu hakkında bizden bilgi isteyebiliyorlar. Biz de yurt dışındaki muhabirlerimize sorarak bu firmanın kredibilitesini öğreniyoruz ve bunu müşterilerimize söylüyoruz. Bundan sonra yükleme yapıp yapmamak müşterinin kendi sorumluluğunda, ama biz tabii ki önerimizi de bu kapsamda kendisine söylüyoruz. Şimdi garantiyi verdik. Evet. Tahsilatı da takip ediyoruz. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz vade ötelemeler var ya. Dünyada da var. Sadece bizim ülkemize mahsus değil. Yani 90 gün vadeli mal alıyor ama 120. gün ödüyor. Şimdi biz bu takibimizle 90. gün bu paranın ödenmesini sağlıyoruz. TEB grubunun BNP grubuyla ortaklığını biliyorsunuz. BNP grubu karşısında olduğu zaman borçlunun 90. gün bunu ödüyor. Bu önemli bir konu. Vade kayması Olmuyor. yok gibi diyelim. Yok gibi, azalıyor, öyle söyleyeyim. Öbür türlü vadeyi de sarkıtıyorlar ve tahsilat... Burada kurumsal da bir ilişki ve BNP'nin de Avrupa'daki Tabii, ve dünyadaki tabii, gücünün tabii. de etkisi Tabii. var. Hepsi, yani BNP'nin var, Yapı Kredi'nin var, Garanti'nin var, tüm bankaların yabancı en azından grupları, kullandıkları muhabirlerin kredibilitesiyle borçluları bir defa disiplin altına alıyorlar. Bu da önemli. Şimdi bankacılık sisteminde en önemli şey aslında kayıt ve disiplin. evet. Bunun üstüne de ihracat için Avrupa risk primini kullanarak biz KOBİ'lerimizi düşük maliyetlerle finanse ediyoruz. Şimdi bu da işletme sermayesini uygun maliyetlerle sağlamak için KOBİ'ler için eşsiz bir fırsat. Yani o yüzden KOBİ'lerin bu ürüne cesaretle bakması ve KOBİ'lerin bu ürünü cesaretle kullanması lazım. Ama Türkiye'de kullanan KOBİ sayısı henüz az. Çünkü Exim Bank'tan daha çok kullanıyorlar. Daha kolay. Yine bilinirliği ve yine ortada sanki bir Türk kurumu varmış gibi bir duruş. Evet. Dolayısıyla biz de biraz hata yapmış olabiliriz. Bu ürünü çok iyi tanıtamamış olabiliriz. Ama Türkiye'de 2,2 milyar euro ihracat hacmi yapmış. Türkiye ispatlamış kendisini. Son derece başarılı bir sektör var. O yüzden KOBİ'lerin, ihracatçıların diyelim, KOBİ'lerin de tüm ihracatçılar bu ürüne sıcak bakması lazım. Şu nedenle KOBİ'ler deyip üzerine basmaya çalışıyoruz. Türkiye'de TÜİK verilerine göre aslında Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde de çok farklı değil. Toplam işletme sayısının %99,8'i KOBİ'lerden oluşuyor. Tabii. Ve bunlar yaklaşık 3 milyonun üzerinde adetsel olarak bulunuyorlar. İşte küçük, orta, büyük, mikro hepsi var 60 bin ihracatçı aslında. var Türkiye'de kayıtlı. 60 bin ihracatçı. 600 kişi. Daha çok yolunuz var. Çok yolumuz var. Yani sektör emekleme çok ilerlemiş olmamıza rağmen çok yolumuz var. 20 sayısının da artırılması gerekiyor burada, değil mi? Yani Türkiye'deki aslında ihracat faktörünü yapan private'ları ya da bankaları toplam faktörü konuşursak şirket sayısı 50 diyelim. 50 küsür. Ama 20'nin dışındaki 30 tane ihracat faktörünü yapıyor, iç piyasada çalışıyor. İç piyasada da bana göre çok hızlı ve etkin bir ürün faktöring. Yani faktörün şirketleri borçluya baktığı için, borçlunun riskini aldığı için müşteri çekinin veya faturanın borçlusuna bakarak yarım saat içinde, bir saat içinde biz faktörün şirketi olarak 2 saat içinde müşterimize finansman sağlayabiliyoruz.
etkin, hızlı ve çabuk bir çözüm oluyor. Ben yine ihracat faktöringinde şunu da anlatmanızı isteyeceğim. Sorun oldu, karşı taraf ödemedi, battı. Bu garanti hizmeti nasıl çalışıyor? Şimdi birincisi bizim garanti ürünümüz reklamasyon dediğimiz maldaki hatayı kapsamıyor. Dolayısıyla ihracatçı kırmızı gömlek, beyaz düğme siparişi aldıysa kırmızı gömlek ve beyaz düğme siparişini yollayacak. Eğer mal sağlam ve kabul edilmişse biz karşı taraf ödemediği takdirde batabilir, kötü niyetli ödemeyebilir, kötü niyetli reklamasyon çıkartabilir. Biz vadeden sonra 90. gün biz parasını ödüyoruz. Vadeden sonra 90. gün %100'ünü ödüyoruz. Çok önemli. %, tamamını. Çünkü Exim Bank 80-90, %80, %90 Sigortası sınırlı. Sigortası sınırlı ve onlar vadeden 6 ay sonra ödüyorlar. Ve sizin müşterinin ispat etmesini istiyorlar. Değişmiş olabilir. Son zamanda böyleydi. Kredi sigorta poliçeleri var. Büyük kredi sigorta şirketleri var. Onlar da galiba %90, 85-90 gibi ödüyorlar. Onlar da vadeden sonra 120 günde ödüyorlar. Yani hem daha kısa vadede alıyor ihracatçı eğer faktöring ürününü kullandıysa ve garanti hizmetini aldıysa ve tekrar söyleyelim maliyeti çok düşük. Komisyon diyoruz yüzdelerin altında bindelerle bazen geliyor maliyetler. Hem de en çabuk alıyor vadeden sonraki 90. ve %100'ü. Yani hiçbir kaybı yok. Hiçbir kaybı yok. Burada da bir başarı oranı var herhalde değil mi? Bana göre ürün Exim sigortasından ve kredi sigortalarından daha güçlü bir ürün. Finansmanı da peşinde getiriyor. Aslında finans sektörüne baktığımız zaman hem garanti hem tahsilat hem finansman sağlayan yegane ürün faktöring ürünü. Bu çok önemli. Dolayısıyla faktöring sektörünün ve ürününün kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bir rakam vermek istiyorum. Biraz evvel 25 Lütfen. milyon euro ihracat alacağından bahsettik. Diyelim ki bu para battı. Exim'den bu paranın %90'ını aldığı takdirde %10 para kaybı var. 2,5 milyon euro. Kredi sigorta şirketlerinden diyelim %80'ini aldılar. Kayıp 5 milyon euro. Bizden bu paranın %100'ünü alacak. Yani oradaki %10 az sigorta, %10, %5, %15 düşük sigorta poliçesi aslında global rakama baktığınız zaman çok büyük bir rakam. Ve bizim KOBİ'lerimizin böyle bir kar payı yok, kar marjı yok. Şimdi %10 ana paradan %10 kaybettiğinizi düşünsenize. Ben bakıyorum bütün bilançolara %2 hepsinin karlılık oranı. Burada %10 kayıptan bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman o yüzden ey KOBİ'lerimiz bu ürünün %100 garantisine inanın. Bu ürünün düşük faizli, düşük maliyetli finansmanını kullanın. Yani bu çok büyük bir fırsat. O yüzden Türkiye'nin en büyük firmaları bu ürünü kullanıyor. Ben söylemiyorum, onlar kullanıyor. Yani dolayısıyla böyle bir fırsat var ve Türk ihracatçısı, Türk reel sektörü ihracat hacimlerinin artması için, ülke ekonomisinin büyümesi için bu ürünü kullanmalı. Yani finansmandan bile önemli. Garanti hizmeti adına bu ürüne gelin. Belki hatta şu da olabilir Çağatay Bey, finansman ihtiyacı olmayabilir. Israrla onu kullanmak zorunda da değil. Çok firma var, sadece garanti hizmeti kullanarak da bu ürünün içinde olabilir değil mi? Sırf garanti hizmeti alıyor. Çünkü %100 garanti alıyor. Sizin söylediğiniz gibi ey KOBİ'ler diyorum ben de. 60 bin KOBİ'ye sesleniyoruz. Sayı doğru söylüyorum herhalde. Doğru. 60 bin ihracat yapan ya da bugün benim de bildiğim, danışmanlığını yaptığım ya da duyduğum görüşmelerden, toplantılardan bu 60 binle de sınırlı değil. Herkesin bir ihracata doğru bir koştuğu sürecin içerisindeyiz. Başvurular, görüşmeler, fuarlara katılmalar. Demek ki yeni ihracatçı müşteriler olacak. Lütfen ihracat faktöring ürününü kullanın. Ülkemizin faktöring şirketleri, ihracat faktöringi yapan şirketler özellikle bu konuda dünyada kredibilitelerini ispatlamışlar. Bu ispat aynı zamanda hizmetin daha kaliteli, hizmetin daha az maliyetli sağlanmasına da neden oluyor değil mi? Yani bir TEP faktöringin, yapı kredi faktöringin, garanti faktöringin ya da ismini şimdi anmakla bitiremeyiz 20 tane şirketi. Bunların dünyadaki kredibilitelerinin yüksek olması buradaki müşterinin de bu üründen daha iyi faydalanmasını da getiriyor değil mi? Tabii ki. Hem finansman açısından hem garanti hizmeti açısından. Hem tahsilat hizmeti açısından. Bizde
biraz evvel çok iyi söylediniz. Finansman kullanmayan, sırf garanti kullanan var. Bizde sadece tahsilat hizmetini kullanan da var. O da çok önemli. Çünkü firma, karşı taraftaki firma çok kuvvetli fakat ödemeleri aksatıyor, geciktiriyor. Karşısında biz şimdi faturaları temlik alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki KOBİ ihracatını yaptığı ve faktöringden geçirdiği zaman bu faturayı bizim yurt dışındaki muhabirimize, BNP şirketine temlik ediyor. Bu temlik notunu gördüğü zaman Almanya'daki veya Fransa'daki alıcı, bir dakika ya diyor, ben BNP'ye bu parayı geciktirmeyeyim diyor ve vadesinde çünkü bu onun da parayı belki ödüyor. BNP'de ya da finans sektöründe kredisi var. O krediye zeval getirmek istemiyor. Tabii, biliyorsunuz Dun & Bradstreet raporlarında veya finansal araştırma raporlarında bir borçlunun faturasını ne kadar geciktirerek ödediğinin istatistiği var. Bu istatistik onun kredibilitesini. Tabii, Çok tabii. önemli bir Geç şey. ödemelerdeki istatistik bozukluğu bu firmaların reytinglerini bozuyor Avrupa'da ve bozuk reytingler sebebiyle de daha düşük tutarlarda daha pahalı krediye ulaşımlarını sağlıyor. Bir ara biliyorsunuz bizim ülkemizde de firmaların reytinglerine göre, istatistiklerine göre kredi verelim, fiyatlama verelim çalışması vardı. Avrupa'da böyle. O yüzden her firma reytinglerini yüksek tutmak, ödemelerin vadesinde yapmak ve iyi hizmet vermek durumunda. Bu da onların çünkü finansal skorlarını etkiliyor. Faktöring sektörüyle de çalıştığı zaman KOBİ'ler borçluları disiplin oluyor. Çağatay Bey, son bir soru olarak yine ihracat faktöringi tarafından sormak istiyorum. Yani müşteri nasıl başvuruyor? Çok mu zor oluyor? Hani bankacılığa nasıl başvuracağını artık herkes biliyor. Ama ihracat faktöringde sanki böyle bir bilinmeyen alan mı var? Yok, bizim bütün Ne yapıyoruz başvururken? web sitemizden başvuru yollayabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hepimizin zaten orada bir yönlendirme web sayfası var. Orada Evet. yönlendirmeler var. İhracat veya iç piyasa diye ayrımlar var. Ya da bizim TEP Faktöring'in genel müdürlüğüne bir telefon alıp ihracat faktöringi yapmak istiyorum demeleri son derece basit. Biz bir banka kadar bütün Türkiye'de de zaten konuşlanmış durumdayız. Sosyal medya ağımız var. Web sayfalarımız var. Bir telefon veya bir www.tepfactoring oldu mu biz Harika. hizmete hazırız. Sizinle sohbet gerçekten doyumsuz. Çok Teşekkür güzel de bilgiler Teşekkür aktarıyorsunuz. KOBİ'lerimiz için de çok önemli. Finansal okuryazarlık adına yaptığımız bu program açısından da çok önemli. Son olarak TEP Faktöring olarak, faktöring sektörünün hem dünyada hem Türkiye'deki temsilcisi olarak ve Çağatay Baydar olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz 2022 için reel sektörümüze? Şimdi 2022 birincisi pandemi efektinin artık geride kaldığı ve hepimizin sokaklarda çalışmaya başladığı, ticaretin de büyüdüğü bir sene olacak. Dolayısıyla önce sağlıklı kalalım. Çünkü sokaklarda müşterilerimizin yanında olmamız lazım. Üretime devam etmemiz lazım. Büyüyen ekonomide finansal risklerimizi doğru takip etmek lazım. Bunları kontrol altına almak lazım. Yani nasıl sağlık poliçesiyle sağlığımızı sigortalıyorsak, nasıl arabamızı sigortalıyorsak bizim mali tablolarımızı, mali alacaklarımızı da sigortalamak ve rahat uyumamız lazım. Dolayısıyla önümüzdeki seneler risklerin minimize edilmesi gereken seneler. Maddi ve manevi. Dolayısıyla tedbirli olalım. Maceraya girişmeyelim. Maskeyle dolaşalım. Maskeyle dolaşmak kendinizi korumak demek ya. Evet. Alacaklarımızı da maskeleyelim. Garanti altına Ne güzel alalım. söylediniz. Onlar da sağlam kalsınlar. Çünkü alacaklarımız battığı zaman o zaman şirketlerimiz zarar görüyor, hasta oluyor. Dolayısıyla Peki. sağlık hepimize, sigorta hepimize. Tekrar çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Çok ediyorum. kıymetli bilgilerde Sağ olun. vakit ayırdığınız için sağ olun. Dostluğunuz teşekkür için, aktarımlarınız için. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Gülay Güner'le Finans programında çok önemli bir konuyu konuştuk. Sevgili konuğumuz Çağatay Baydar'la birlikte. Onun da söyleminden yola çıkarak söylüyorum. Hem şahsi sağlığımızı korumak için maske, mesafe kurallarına uyalım. Hem de bilançomuzun sağlığı için bu poliçeyi, bu sigortayı yaptıralım ve Türkiye'nin gurur tablosu olan faktöring şirketlerinde ihracat faktöringi başta olmak üzere tüm alacaklarımızın garantisi, tahsilat hizmeti ve finansman hizmeti için faktöring sektörüne yönelelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler.